Nakşibendilik nedir? Nakşibendi tarikat hakkında araştırma. Nakşibendi Terbiye Okulu Hicri 791 miladi 1389 tarihinde vefat eden Hacı Muhammed Bahauddin Nakşibend Hazretlerinin temel usullerini belirlediği bir manevi terbiye sistemidir. Onun adına nispet edilerek Nakşibendilik diye anılmaktadır. Bu terbiye yolu ve usulü Şah-ı Nakşibend Hazretleri ile başlamış değildir. Kendisi bu yolun usul, adab ve feyzini önceki büyüklerden almıştır. Bu terbiye yolunun usul ve adabı silsile yolu ile Hz. Ebubekir Sıddık'a radıyallahu anh ve ondan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşmaktadır. Terbiyenin başında ve merkezinde alemlere rahmet olan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bulunmaktadır. Bu terbiye yolunun temel özelliği gizli zikir ve ilahi muhabbettir. Bu zikir ve terbiye yolu tarih içinde gelen mürşitlerin ismiyle farklı adlarla anılmıştır. Hz. Ebubekir Sıddık'tan radıyallahu anh sonra bu yola Sıddıkiye ismi verildi. Hz. Beyazıt-ı Bistamiye Kaddesallahu sırrıhu kadar bu isimle anıldı. Ondan sonra Tayfuriye ismi verildi. Tayfur, Beyazıt-ı Bistami'nin bir diğer adıdır. Hacı Abdülhalik Gücdevani Hazretlerine kadar bu isimle anıldı. Ondan sonra Haceganiye ismi verildi. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine kadar bu isimle anıldı. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden sonra Nakşibendiye ismi verildi. Bu yol bu isimle İslam alemine yayıldı, meşhur oldu. Diğer kollardaki isimler zamanla unutuldu. Bu yol Mevlana Halid-i Bağdadi'den sonra Nakşibendi Halidiye ismiyle de anılıp yayıldı. Bugün Anadolu'muzda yaygın olan kol Halidiye koludur. Bu yol günümüzde Şah-ı Nakşibend Hazretlerine nispet edilen meşhur ismiyle Nakşibendlik şeklinde anılmaktadır. Nakşibend, nakış ile bend kelimelerinden oluşmuş bir terkiptir. Bir isim değil, sıfattır. Ancak isim gibi meşhur olmuştur. Nakış bir şeyi bir yere nakşetmek, nakış gibi işlemek, hiç çıkmayacak hale getirmek, mühür gibi kazmaktır. Bend, Farsça bir isim olup dilimizde hem isim hem sıfat olarak kullanılmaktadır. İsim olarak bağ, kelepçe, baraj, bent, kemer gibi manalara gelmektedir. Sıfat olarak sıkıca bağlı, iyice bağlayan, kuvvetlice bağlanmış manalara gelir. Kalbe Allah zikrini hiç çıkmayacak şekilde nakış gibi işledikleri ve ondan hiç kopmadıkları için gizli zikir sahiplerine Nakşibendi denmiştir. Tarikat yol ve usul manasındadır. Tarikat bir din ve mezhep değil, dini anlama ve yaşama şeklidir. İnsanı terbiye için kurulmuştur. Tarikatlar terbiye için tercih ettikleri usullere ve zikirlere göre farklı adlarla anılmışlardır. Tasavvufun kaynağı, doğunun felsefesi, batının batıl dinleri değil, Kur'an ve sünnettir. Bütün manevi terbiye yollarına kısaca tasavvuf denir. Nakşibendi terbiyesi gizli zikir usulü üzerine kurulmuştur. Bu usulü benimseyen büyük veliler tarafından geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Bu usul ve adaplar bizzat Kur'an ayetlerinden, rahmet peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden ve onun şerefli ashabının radıyallahu anhum hallerinden alınmıştır. Her şeyiyle Kur'an ve sünnete bağlıdır. Bu yolun usul ve adapları Kur'an ve sünnette ya açıkça belirtilmiş ya da işaret, delalet ve sükut yoluyla kabul edilmiştir. Yani İslam'ın ruhuna uymayan hiçbir şey yoktur. Fakihler nasıl fıkıh alanında içtihat yapma yetkisine sahiplerse, kamil mürşitler de ahlak ve terbiye alanında içtihat etme, yeni usuller belirleme yetkisine sahiptirler. Bu terbiye sistemi yeni bir din değildir. Dinin ahlak derslerini talim ve tatbik eden bir okuldur. Hedefi insanı güzel ahlaka ve Allah rızasına ulaştırmaktır. Metodu muhabbetle kalpleri yüce Allah'a bağlamaktır. Temel usulü gizli zikir, toplu zikir, muhabbet, sohbet, rabıta, teveccüh, tasarruf, hizmet ve edeple nefsin çirkin sıfatlarını ıslah etmektir. Dinimizin bize öğrettiği amel ve edepler iki kısımdan özetlenebilir. 1. Zahiri haller. Vücudumuzun dış azalarıyla yaptığı bütün ibadetleri içine alır. Yeme, içme, temizlik, alışveriş, aile hukuku gibi vazifeler de bu kısma girer. Bu vazife ve edepler fıkıh kitaplarında anlatılmaktadır. Hangi vazifeyi yapıyorsak onunla ilgili ilahi emri ve edebi öğrenmemiz gerekir. 2. Batıni haller. Kalbin gafletten uyanması ve zikirle ihya edilmesi, nefsin manevi hastalıklardan arındırılması, ruhun ilahi huzura yükselmesi, böylece insanın ilahi nur, ilim, aşk, edep ve güzel ahlaka ulaşmasıdır.
Zahiren ve batinen terbiye olan insanın elde edeceği en büyük nimet güzel kulluktur. Bu hale kısaca ihsan mertebesi denir. İhsanı yukarıda da tarif ettik. Bu yol herkese açıktır. Bütün insanlar bu edeplere ve nimetlere davet edilmiştir. Zahiri ve batini edepleri koruyan kimse ihsan mertebesini elde eder. Bu mertebeyi elde eden kimse Yüce Allah tarafından sevilir, onun huzurunda kabul görür, kalbi ilahi sevgi, huşu, haya ve haşyet ile dolar. Sorularınızı yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.